Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda bir Lego tuğlası çizeceğiz. Ve böylece şimdiye kadar görmediğimiz bir iki komut ve birkaç tane özellikten bahsedeceğiz. Şimdi başlayalım. Öncelikle bir Create Sketch diyoruz her zaman olduğu gibi. Buradan yine bir düzlem seçiyoruz. Yine XZ düzlemini seçtik. Çizim işlemimizi dikdörtgen, daha doğrusu dörtgenle oluşturmaya başlayacağız. Ve bunu da 3 boyutlu küpümden tapı seçerek başlıyorum. Yani yukarıdan bakmak istiyorum ben şeklime. Bir Lego, en küçük Lego tuğlasını ölçtüm. Daha doğrusu küçük yaş grubu için en büyük parçalardan oluşan Lego setinin en küçük parçasını ölçtüm. Bir kare şeklinde parçamız. 31 milimetre bir kenarı oluşuyor. O yüzden biz de her bir kenarı 31 milimetre olan bir tuğla çizimi yapıyoruz. Şimdi dörtgenimizi çizdik. Dimension komutumu çalıştırıyorum kısa yol D tuşuyla. Ve ölçüyorum şu an 50 milimetre gözüküyor burada. Bunu 31 yapalım. Yine uzun kenarımızı da bir ölçelim. Burası da 40 gözüküyor ve yine onu 31 olarak değiştiriyorum. Şimdi şeklim temelde en basit haliyle hazırlandı. Bunu şimdi Finish Sketch diyerek bir katı model haline getireceğim. Küpümün üzerindeki ev sembolüme tıklıyorum. Ve Extrude komutumu kullanarak parçama bir kalınlık veriyorum. Bunun da kalınlığı yaklaşık olarak 28 milimetre gibi bir ölçüydü. Şunu aldık ve bakın 28 milimetre girdik. Şeklimiz belirdi. Buna OK tıkladığımızda şu an ham haliyle tuğlamız ortaya çıktı. Şimdi bunu öncelikli olarak içini boşaltacağız. Legoların biliyorsunuz iç kısımları boş şekilde gelir. Şöyle çeviriyorum alt kısmını görecek şekilde. Şu kısmı Modify menüsünün altındaki Shell komutuyla boşaltacağım. Geliyorum alt yüzey bana Shell'e tıkladığımda şöyle bir menü açıldı ve öncelikli olarak bir yüzey ya da bir body soruyor. Buraya hemen alt yüzeyi göstereceğim ben. Tıklıyorum. Kenarlarda net kalınlığım 2,5 milimetre olarak belirleyeceğim. 2,5 diyorum. Ve böylece Lego parçamın içini oymuş oldum şu anda. Bakın hatta şöyle çevirerek de daha güzel bir şekilde görebiliriz. Hatta bu 2,5 sanki biraz kalın gibi oldu. Normal Lego parçalarında daha inceydi. Hemen bunu bir düzenleyelim. 1,5 olarak dönüştürelim. Evet bu biraz daha mantıklı oldu ve buna OK diyoruz şimdi. Şimdi sırada Lego'nun alt parçasının şu çıkıntı yani takılma parçasının şurada bir çıkıntısı vardır biliyorsunuz. Hemen şöyle bir çeviriyorum ve yeni bir iki boyutlu çizim başlatıyorum. Şimdi bu iki boyutlu çizimi parçanın yüzeyine değil de düzlemin yüzeyine çizeceğim. Yani şuraya değil alt taban yüzeyine yani bottom yüzeyine çizmek istiyorum. O yüzden şu yüzeyimi tıklıyorum. Ve sonrasında şeklimi yine alttan görünür hale getiriyorum. Buraya iki tane daire çizeceğim. Birbirinin içine geçmiş şekilde. Birinci dairemi tam parçamın merkezine oluşturuyorum. Bunun e, çapını 10 milimetre olarak belirliyorum. Şöyle. Şimdi aynı merkeze sahip bir daire daha oluşturuyorum. Bunun merkezi ise 15 milimetre olsun. Evet şu şekilde hazırladım. Şimdi 3 boyutlu küpümüzü şöyle çevirdiğimizde yaptığımız iki daire çiziminin havada olduğunu göreceksiniz. Biraz önce çizime başlamadan önce özel olarak belirttiğim konu buydu zaten. Yani bu yapacağımız iki daire çiziminin havada olması gerekiyor diye söylemiştim. Şimdi Finish Sketch diyorum. Burada da bir extrude işlemi yapacağım. Şu ortadaki kalan bölgeyi extrude'layacağım. Nereye kadar extrude'layacağım? Parçanın iç yüzey, tepe yüzeyine kadar extrude işlemi yapacağım. Peki bunu nasıl yapabilirim? Şimdi geliyorum extrude fonksiyonuna tıklıyorum. Buradan öncelikli olarak bana nereyi extrude'layacağımı soruyor. Hemen şu ara bölgeyi işaretliyorum. Zaten burada bir tane seçili diye bir mesaj geldi. Buradan extend kısmına
To object diyorum. To object dediğim zaman yani objeye kadar genişlet anlamına geliyor. Yani bizim objemizin şu yüzeyine kadar burada bir extrudelama işlemi yapacak Fusion. Ama burada bir soru var bir tane daha. Objemiz hangisi? Yani bize objemizi soruyor. Tabii ki biz şu yüzeyi işaretlememiz gerekiyor ve tıkladığımızda bakın hemen otomatik olarak buradan yüzeyin başlangıç noktasına kadar bir birleştirme işlemi yapıldı. Ve böylece ben bu Lego parçasının alt birleştirme kısmını oluşturmuş oldum. Buna OK dediğimde bakın parça burada belirdi zaten. Alt kısmını hallettiğime göre artık üst kısmını da çözebilirim. Şimdi bu yüzeye, direkt bu yüzeyin üstüne 4 tane iç içe gelen alta yaptığım gibi daireler çizeceğim. Ama bunlar tabii daha küçük olacak çapları. Yine bir Crash Sketch diyorum. Parçamın yüzeyini seçiyorum. Yine bu tam tepeden bakış haline getirelim bunu. Şimdi buraya 4 tane çember çizmem gerekiyor. Tabii iç içe çiftler halinde çizeceğim bunları. Şimdi bunu göz kararı yapmayı düşünüyorum. Daha sonrasında ölçeklendirme yapabiliriz. Buradaki birinci çemberimizin çapı 6 milimetre olsun. Aynı merkeze ait bir çemberimiz daha olacak. Onun çapı da 7 ya da 8 de olabilir. Bunu da 8 yapalım. Evet, şimdi bu normal Lego parçalarına göre biraz daha yakın oldu kenarlara. Bunların uzaklıklarını bir miktar değiştirelim. Şimdi bir mevcut uzaklığa bir bakalım. Dimension'ımıza bir tıklayalım. Şuradan dış kenar uzaklığına bakıyorum. 5 milimetre gözüküyor. Bunu 8 milimetre yapıp bir kontrol edelim. Aynı şekilde burayı uzaklığı da bir halledelim. Şuradan da bakalım. Bunu da bir 8 yapalım. Bakalım nasıl gözükecek. Yani evet sanki kurtarıyor gibi. Yani benziyor gibi. Şu an tam olarak ölçeklendirme yapmadık. Çünkü Lego standartları çok değiştiği için biz genel bir çizim yapacağız. O yüzden bizi bu şimdilik kurtarır. Aynı işlemi 4 kez daha tekrarlayacağız. Bunun Fusion'da kısa yöntemleri var. Kısa metotları var. Ama ben şimdilik onu anlatmıyorum. Devam ediyorum aynı şekilde kullanmaya işlemi. Şuraya bir 6 milimetrelik, bir tane de aynı merkeze sahip 8 milimetrelik çizim yapıyorum. Ve yine bunların uzaklığını ayarlıyorum. Aslında üstteki çemberlere, üstteki çıkıntılara 2 tane çizim yapma gibi bir zorunluluğumuz yok. Bunu da yine tek çemberle aslında oluşturabiliriz. Hatta öyle yapalım. İkinci dairelerimizi, şu dışarıdaki daireleri kullanmak gibi bir zorunluluğumuz yok aslında veya içerideki daireleri. O yüzden şunu silelim. Dimension komutundan çıkalım. Sağ tıklayıp şurada, hatta şöyle yapalım. Şuna çift tıklayarak delete diyorum. Aynı şekilde buraya da delete diyorum. Şimdi bu dairelerden aşağıya da çizeceğim. Hemen geldim. Çemberimin merkezini hemen hemen eşitledim ve 8 milimetre dedim. Aynısından bir tane daha çiziyorum. Şöyle. Yine 8 milimetre diyorum. Hemen uzaklıkları Dimension komutuma geçiş yapıyorum ve ölçeklendiriyorum kenarlı olan mesafeleri. Burası 8 gözüküyor ki doğru. Hemen diğer kenardan bir ölçüm yapalım. Bu 6 gözüküyor. Bunu da 8 yaptık. Sonra burası da sanırım 6. Evet, bunu da 8 yapalım. Şu kenardan uzaklığımız bu 7'ymiş. Bunu da 8 yapıyoruz. Evet, şu an parçamızın, Lego tuğlamızın üst kısmındaki çıkıntıların 2 boyutlu çizimlerini gerçekleştirdik. Şimdi finish deyip bunlara bir extrude işlemi uygulayalım. Yine ev sembolüme tıklıyorum parçamda. Buradan hemen extrude komutuna girip bölgelerimi seçiyorum. Extrude işlemine tabi tutacağımız bölgelerimi seçiyorum ve bunlara bir kalınlık uyguluyorum. Bu kalınlıklar da 5 milimetre orijinalinde, öyle söyleyelim. Buna OK diyorum. Şu an üstteki 4 tane çıkıntı ve alttaki montaj girintisiyle birlikte bir Lego parçasını oluşturmuş olduk. Bir de buna renklendirme yapalım. Modify komutuna giriyorum. Buradan Appearance'a geçiyorum. Appearance'ı açtıktan sonra biliyorsunuz bir kütüphane çıkacak. Kütüphaneden boyama
dosyasını açıyorum. Buradan Glossy. Glossy'den istediğiniz herhangi bir temel renge boyayabilirsiniz. Hadi bunu maviye boyayalım. Tutup şöyle sürüklediğimizde oluşturduğumuz Lego parçasının rengi mavi olmuş oluyor. Bu derste shell komutunu öğrenmiş olduk. Aynı zamanda Extrude'daki extend alternatiflerinden toObject'i görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.